Sevgili izleyici, bugün Notebook elemi sadece metin özetlemek için değil, bir tasarım aracı olarak kullanmakla ilgili ipuçları vereceğim. Ders planınız hazır ama materyalleri ayıracak vaktiniz sınırlıysa bu video işinize yarayabilir. Peki tam olarak ne göstereceğim? 1. Hızlı bir Kahoot oluşturma. 2. Tasarımlı çalışma kartları hazırlama üzerinde duruyor olacağım. Hadi başlayalım. Öncelikle Notebook elem ekranındayım. Notebook elem sayfasında yeni bir notebook oluşturuyorum. Bu notebook ekranında sol tarafa kaynakları ekleyelim. Ben 2 tane matematik kaynağı yükleyeceğim. Materyallerim yüklenirken notebook'uma bir isim vermek istiyorum. 2 kaynağım da yüklendi. Birinde öğretim programı var. Birinde ise 5. sınıfların matematik kitabı yüklü. Milli Eğitim'e ait bir kitap. Burada bana bir özet veriyor chat kısmında. Öncelikle chat kısmını değil, stüdyo kısmından bir sınav oluşturmayı göstermek istiyorum. Şuradaki quiz kısmında kaleme basarak testimizi, sınavımızın özelliklerini belirliyoruz. Burada standart yaklaşık kaç soru olacağını ayarlıyoruz. Burada da zorluk seviyesini ayarlıyoruz. Burada ise detaylar verebiliriz. Soruların niteliğiyle ilgili, seviyeyle ilgili bilgiler yazabiliriz. Oluştur dediğimizde sınavımızı oluşturuyor burada. Sınavımızı görüntüleyelim. 10 farklı soru oluşturduğunu görüyoruz. Yanıta tıkladığımızda yanlışsa yanlış olduğunu ve açıklamasını veriyor. Ve doğru cevabı da görebiliyoruz. Bu şekilde kullanabiliriz bu sınavı. Ama Notebook elemin arayüzünde bağımlı kalıyoruz. Burada kullanabiliyoruz. Bunu bir de farklı yolla yapalım. Bu soruları nasıl Kahoot'a aktarabileceğimizi göstermek istiyorum özellikle. Sınavı chat kısmından oluşturursam Kahoot'a aktarma şansım olacak. Burada yazacağımız prompt önemli. Prompt'a bir bakalım isterseniz. Verdiğim kaynaklara uygun olsun. Bunu belirttim. Şu üniteyle, şu konuyla sınırlı olsun dedim. Ezbere dayalı olmayan nitelikte olsun sorular dedim. 5. sınıf öğrencilerinin seviyelerine uygun olsun. Zorluk seviyeleri karışık olsun. 10 sorulu çoktan seçmeli bir test istedim. Buraya kadar soruların niteliğiyle ilgiliydi. Aslında şu sağ taraftaki quiz oluştururken yazmamız gereken detaylarla birebir aynı. Ama bundan sonrası Kahoot'a aktarabilmem için önemli. Bunu yorumlar kısmına da ekliyor olacağım. Sorular en fazla 120 karakter olsun. Çünkü Kahoot böyle bir içerik istiyor bizden. Bana düz metin verme diyoruz. Düz metinle Kahoot'u oluşturamam. Bir tabloya ihtiyacım var. O yüzden tablonun nasıl olması gerektiğini açıkladım. İlk sütuna soruyu yazmalı. Bunların arasında şu düz çizgiyle ayırmamız gerekiyor. Sonra birinci seçeneği, ikinci seçeneği, üçüncü ve dördüncü seçeneği yazsın. Daha sonraki sütunda bu sütuna hep 30 yaz dedim. Bu Kahoot'ta her soru için kaç saniye süre ayrılacağını gösteren ayar. En son sütuna da doğru cevabın numarasını yazsın. Hangi cevap doğru? Cevap 3 mü? Cevap 4 mü? Gibi. Bu komutu verdiğimde bana bir tablo oluşturuyor. Sorularımız oluştu. Bu soruları şu düğmeye basarak kopyalayabiliriz. Ve ardından Kahoot sayfamıza geçiyoruz. Kahoot'ta oturum açtıktan sonra Create düğmesine basıyoruz. Bunu kapatabiliriz. Ve sol menüdeki Add düğmesine basıyoruz. Buradan Import seçeneğini kullanacağız. Import menüsünde en alttaki seçeneği kullanıyoruz. Burada bizim için bir template var. Bu template'i indirmeliyiz öncelikle bilgisayarımıza. Daha sonra indirdiğimiz Excel'i açarak içerisine kopyaladığımız verileri ekleyeceğiz. Excel belgemizde şu question yazan başlığın hemen altındaki hücreye yapıştıracağız. Bu kısım önemli. Bendeki template'de B9 hücresine denk geliyor. Bu hücreye tıkladım ve Ctrl+V yaptım. İçeriğimi, sorularımı buraya yapıştırdım. Ve bu template'i kaydediyorum. Tekrar Kahoot ekranımıza dönüyoruz. Artık bu ekranda Select File diyerek kaydettiğimiz dokümanı ekleyebiliriz. İçi dolu Excel'imi ekliyorum ve yeşil Upload düğmesine basıyorum. Soru 1'de bir hata buldu. Bunun sebebi en üst satırdaki aslında soru satırını silmeyi unutmuş olmamız. Burada benzer hatalar olduğunda bu şekilde kırmızı uyarı cümlesiyle bizi uyarıyor. Burada gelen bilgiyi dikkatlice okuduğumuzda hatamızı kendimiz de bulup çözebiliriz aslında. Gidip düzeltelim hemen. Bakın burada soru başlığının başlık satırının altında tekrar başlık satırı eklemiş oldum. Bu satırı silmemiz lazım. 9 numaralı satırı soldan 9 yazan yerden şu siyah oku gördüğüm anda tıklıyorum ve sağ klik yaparak delete diyorum. Yeniden kaydediyoruz. Bu sefer çalışacak. Kahoot ekranımıza geri dönelim. Bakın bu sefer başarılı bir şekilde yükledik. Add questions diyeceğim ve bakın Kahoot'um
hazır. Kahoot'un içinden buradan soruları değişiklik yapmak istiyorsak da değiştirebiliriz. Süreleri de tabloda hep 30 saniye belirttiğim için 30 saniye olarak ayarlandı. Notebook elem yönergesinde o 30'u 20 olarak da ayarlayabilirdik istersek ve Kahoot'umuzu kaydederek kullanabiliriz sınıfımızda. Şimdi isterseniz ikinci başlığımıza geçelim. Tasarımlı çalışma kartlarını nasıl hazırlayacağımıza bakalım. Bunun için Canva'da yeni bir tasarım oluşturdum. Tasarımımı oluştururken A4 şeklinde arama yaptım. Çıktı aldığımda düzgün bir şekilde tam A4 kağıda basabilmek için bunu seçiyorum. Yatay bir A4 oluşturdum. Bunu ben önceden hazırlamıştım. Bu A4 kağıtta şu şekilde bir şablon hazırladım. Bu ön yüzde soru kartı olacak. Burada bir soru yazacak ve 4 tane şık olacak. Bu tarafta da arka yüzü içinde, yani bunu çıktı aldığımda arkalı önlü basabileceğimizi düşündüm birbirine yapıştırarak. Burada tekrar soruyu görüyor olacağız ve doğru yanıtın hangi şık olduğuyla doğru yanıtın cevabının tam olarak ne olduğunu da kartın arkasında görebiliyor olacağız. Böyle bir çalışma kartı hazırlayacağız. Şablonu dediğim gibi Canva'da önceden hazırlamanız gerekiyor. Canva'nın bu özelliğini anlatmayacağım tekrar. Burada önemli olan sadece gerekli metin kutularını eklemiş olmanız gerekiyor. Bu metinlerin hepsinin ayrı ayrı metin kutusu olması gerekiyor. Metin kutusu da bilmeyenler için yine göstereyim. Şu metin aracından metin kutusu ekle veya şunlardan biriyle şu şekilde ekleyip yerleştirebilirsiniz. Bunların boyunun bu şekilde yan tarafa geçmemesi, kendi alanında sınırlı kalması ve uzun metinlerin sığabilmesi için biraz küçük olmaları önemli. Eğer Türkçe dersi için hazırlıyorsanız ve şıklarınız çok uzun olacaksa burayı mümkünse 12, 10 gibi boyutta da hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi bir soru metni sınırlarını geçmeyecek şekilde, 4 tane şık için metin sınırları geçmeyecek şekilde. Bu tarafta da doğru şık hangi şık onun adını yazacağı ve buradaki mesela D şıkkı doğruysa burada yazan yanıtın burada da görünmesini sağlayacağım. Böyle bir tek sayfalık şablon hazırlıyoruz öncelikle. Bunun peşinden notebook elemime geri dönüyorum. Daha önceden oluşturduğum tablonun altına yeni bir yönerge ekliyorum. Burada da şunu yazıyoruz. Bu tabloya bir yeni sütun ekleyerek doğru yanıt cevap 1 ise A şıkkı, doğru yanıt cevap 2 ise B şıkkı gibi bu sütunda doğru yanıtın şık adı nedir? A mı, B mi, C mi, D mi? Bunu yazmasını sağlıyorum. Hemen yanına bir sütun daha ekletiyorum ve bu sütuna da doğru cevabın ne olduğunu yazmasını istiyorum. Örneğin ikinci soru için B sütununa denge değişmez yazmalısın dedim. İkinci sorunun yanıtı bu. Bu yönergeyi verdiğimde notebook elem bana yeni bir tablo yaptı. Aynı sorular ama bakın sağda 2 yeni sütun var artık. A şıkkı doğru cevap ve yanıt 25 diyor. Bakın A şıkkı cevap 1 25. Bu tabloyu bu haliyle kopyalıyorum ve bir Google Sheet veya Excel belgesine yapıştırıyorum. Bu sayfayı CSV dosyası olarak indirmemiz gerekiyor. Bunun için File menüsünden Download, indir, CSV olarak seçiyoruz. Excel'le de benzer işlemi yapabilirsiniz. Canva sayfama geri dönüyorum. Canva'da uygulamalar kısmına geçeceğiz. Şurada uygulamalar. Ve arama kutusuna toplu oluşturma yazarak toplu oluşturma uygulamasına erişiyoruz. Bu uygulamada veri yükleye bastım ve indirdiğim CSV dosyamı seçerek Open diyorum. Şimdi buraya benim CSV belgemdeki bütün sütunlar bu şekilde listelendi bakın. Burada önemli olan bu sütunlarla Canva tasarımımdaki metin kutularını doğru ilişkilendirmem. Hemen yapalım. Bu bir başlık görüntüsü soru diye. Onu bir şeyle ilişkilendirmeyeceğim. Ama sorunun gerçekten yazılı olacağı alanı şurayı tutuyorum ve bakın burada veri bağla diye bir seçenek geliyor. Buna basarak yüklediğim CSV belgesindeki soruların, sütunların isimleri zaten geldi. Oradan seçiyorum. Soruyu koyuyorum. Sonra A şıkkının metnine buraya veri bağla deyip cevap 1 sütunundaki benim ilk şıkkımdı. Onu bağlıyorum. Buraya geliyorum. Veri bağla diyerek cevap 2'yi. Buna veri bağla diyorum cevap 3'ü. Buraya da veri bağla cevap 4 dedim. Yan taraftaki sayfada ne görünsün istiyordum? Burada yine soru yazsın istiyorum. Yani oraya yine soruyu bağlıyorum. Doğru yanıtın hangi şık olduğu şurada görünsün istiyordum. Buraya veri bağla dediğimde doğru cevabın numarası değil, doğru şık. Doğru şık hangisiyse onu yazsın. Buraya ne bağlayacağım? Doğru yanıtın ne olduğu. Doğru cevabın metni. Bütün bağlantılarımı yaptıktan sonra devam et diyorum. Ve bakın CSV belgemdeki bütün içerikleri aldı. 10 tane içeriği. 10 tasarımı oluştur diyorum. Bana yeni bir belgede ve bakın bu belgede 10 sayfa var ve her sayfada farklı bir sorum. Sorumun şıkları. Yan tarafında da hangi şık doğru cevap?
ve metinsel olarak da doğru yanıt ne yazıyor. Çok kısa bir sürede hızlıca öğrenciler için bir çalışma kartı hazırlamış olduk. Bunun için hem notebook elemi hem Canva'yı kullandık. İşimiz bitmedi aslında. Bunu A4 çalıştık. Çıktı almayı da göstermek istiyorum. Şuradan paylaş menüsünden indir diyoruz. PNG değil, PDF olarak indirelim. Tüm sayfaları indiriyorum. PDF'i açtığımda şuna dikkat edebiliriz. Şu anda bir A4 sayfanın yarısında soru, yarısında da cevap anahtarı var. Bunun yerine şöyle kullanabiliriz. Bir yaprağa 2 sayfa sığacak şekilde bir ayarlama yaptım. Böylece A4 kağıdını yarısına bir bilgi kartı sığacak. Dörtlü de deneyebiliriz. Bir A4'ü yatay tuttuğumuzda içinden toplam 4 tane bilgi kartı çıkacak şekilde de tasarlayabiliriz. Cihazınıza kaydederek çıktı alabilirsiniz. Farklı bir bilgi kartı örneği de görelim isterseniz. Yine notebook eleme dönüyorum. Şimdi yeni bir promptla devam ediyorum. Aynı chat ekranında, aynı notebook'un içindeyim. Bana bu konuda 5. sınıf öğrencilerinin seviyesine uygun en can alıcı 10 detayı tablo olarak ver ve tablonun yine nasıl olacağını belirtiyorum. Başlık, arada çizgi, çarpıcı gerçek ve bir de bununla ilişkili sorgulayıcı bir soru eklemesini istedim. Bu şekilde bana bir tablo oluşturdu. Yine bu tabloyu kopyaladım. Yine bir Google Sheets belgesine ekledim ve bunu CSV dosyası olarak indiriyorum. Canva'da yeni tasarımıma geçiyorum. Bu tasarımı da bir sunum şablonu olarak hazırladım. Bir başlık, konu başlığı, bir bilgi ve öğrenciler için sorgulayıcı bir soru buraya gelecek şekilde yine tasarımıma 3 tane farklı metin kutusu, text ekledim. Toplu oluşturmaydı uygulamamızın adı. Açıyoruz. Veri yükle diyoruz ve bilgi kartı CSV belgemi ekliyorum. Başlık kısmını veriyi bağla deyip başlıkla, gerçek kısmını veriyi bağla deyip çarpıcı gerçekle, soruyu da veriyi bağla diyerek soruyla birleştirdim. Devam et düğmesine basıyorum. 10 bilgi için tasarımı oluştur dedim. Bakın bir sunum hazırladık. Sunumda her slaytta yeni bir başlık, bir bilgi ve çocuklar için bir soru var. Bir ünitenin başında, bir ünitenin sonunda veya uygun gördüğünüz bir yerde sınıfta sunum olarak açabilir ve öğrencilerinizle üzerinden geçebilirsiniz. Bugünkü paylaşımım umarım işinize yarar. Hepinize sevgiler.